Hem ülkeniz Türkiye'de hem de dünyada emekçilerin karşı karşıya olduğu sorunların tümü, tüm eşitsizlikler, yoksulluk, cehalet ya da savaşlar, sermayenin hep daha fazla kâr etmek zorunda olmasından kaynaklanıyor. Buna bir son vermeden, özel mülkiyet kalıcı biçimde ortadan kaldırılmadan insanlık trafik sorununu dahi çözemez. Komünistler bu kavrayışın rehberliğinde siyaset yapıyor. Bugün kapitalist düzen kendisini halen bir ölçüde sürdürebildiği için komünistlerin önerileri radikal görünüyor. Ama düzenin kendisinin radikalliği normal karşılanıyor. Basit bir örnek verelim. Günümüz dünyasında 8 milyar insan yaşıyor. Benim dönemimdekinden epey fazla. Her yıl 10 milyar insanı doyuracak kadar gıda üretiliyor. Ama insanların %10'u yani 800 milyon insan ya açlıkla boğuşuyor ya da açlığın sınırında yaşıyor. Bunun sebebi kıtlık yani gıda yetersizliği değil. 100 milyonlarca insan bugün sadece parası olmadığı için karnını doyuramıyor. Ve dünyanın her yerinde kanunlar bu aç insanların karınlarını doyurmak için bir fırından ya da marketten karşılığında para vermeden bir somun ekmek almasını hırsızlık suçu olarak niteleyip cezalandırıyor. Büyük kentlerde aç insanlar başkalarının çöpe attığı yemek artıklarını yiyerek karnını doyuruyor. Bu gerçek, komünistlerin önerdiği her şeyden daha radikal bir durum ve içinde yaşadığımız lanet olası düzenin normali bu. Bu insanlık dışı hali en iyi anlayan edebiyatçılardan biri olan Victor Hugo'nun olağanüstü romanı Sefiller, ana karakterinin bir somun ekmek çalıp 5 yıl hapse mahkum olmasıyla başlar. Ve romanın doruk noktasında Parisli işçiler devrim için ayaklanırlar. Komünistler düzenin radikalliğine karşı radikal bir çözüm olarak devrimi öneriyor. Bundan başka bir çözümün emekçi insanlığın sorunlarına çare olamayacağını düşünüyor. Ve komünistler emekçi halkın kurtuluşu için siyaset yaparken ona asla yalan söylememeyi ilke bildiği için ideolojisini açıkça ifade ediyor. Sorun komünistlerin dürüstlüğü değil. Sorun bütün sermaye partilerinin riyakarlığı, yalancılığı, alçaklığı, nefes alıp vermek gibi doğallaştırmış olması. Dil konusundaysa komünistlerin her zaman halkı daha fazla kucaklayan, onun dertlerine tercüman olan ve kolayca anlaşılan bir dille siyaset yapması mutlak bir zorunluluk. Evet, ama devrimci siyaset bir uzlaşma siyaseti değil. Herkesi ve her şeyi kucaklamaya çalışılarak devrimci siyaset yapılamaz. Aksine içinde yaşadığımız düzen bir sömürü düzeni ve bu düzende patronlarla işçilerin gerçekte uzlaşması mümkün değil. Ne zaman uzlaşmış görünürlerse o sırada patronlar ellerini daha çok işçilerin cebine sokar. İşte bu yüzden komünistler emekçi halkı kendilerini sömüren, yoksullaştıran, mülksüzleştiren patronlar sınıfına düşman olmaya çağırıyor. Bunun yerine herkesin kucaklaşmasını, kutuplaşmamayı ve benzeri düşünceleri savunması, komünistlerin kendi davasından vazgeçmesi manasına gelir. Daha önemlisi, komünistler kendi ilkelerini ve düşüncelerini saklamadan siyaset yapmanın bugün kitlesel bir karşılık bulmasa da devrimci bir kriz anında kitleselleşmeyi kolaylaştıracağını düşünüyor. Bunun sebebi şu: İçinde yaşadığımız düzende en saf insanlar bile düzen siyasetinin yalanla, dolanla, kulis oyunlarıyla, kasetler, dosyalar ve şantajlarla döndüğünü biliyor. İnsanlar bu kirliliği kanıksamış durumda ve yine de düzen partilerine oy veriyor. Onların peşine takılıyor. Çünkü başka bir dünyanın mümkün olmadığını düşünüyor. Toplumsal işleyişin sekteye uğradığı ve mevcut dünya hayali dağıldığı için herkesin başka bir dünya hayal edebildiği devrimci dönemlerde ise insanlar her şeyden çok dürüstlük ve güven arayacak. Bu nedenle komünistler düzen siyasetinde bulunmayan bir siyasi ahlakı kendi bünyesinde canlı tutmak için çok titiz ve hassas davranıyor. Zira bugün kıymeti olmayan dürüstlük devrim günü en kıymetli erdem olacak dostlar. Haftaya ben yine burada olacağım. Sizler de her hafta burada olursanız iyi olur. Çünkü daha konuşacak çok ama çok fazla şey var.